Merhabalar, ben Doktor Rıfat Kurban. Bu videoda sizlere yapay zeka ve uygulamalar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Videonun sonunda da bulut teknolojileri kullanarak bir yapay zeka uygulaması geliştirmeye çalışacağız. Kısaca kendimden bahsedeyim. Bilgisayar mühendisiyim. Yine aynı alanda yüksek lisans ve doktora derecelerine sahibim. Şu an Kayseri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Yapay zeka nedirle başlayalım. Pek çok tanım internette bulabiliyorsunuz, kaynaklarda bulabiliyorsunuz ama benim sevdiğim tanımlardan bir tanesi bu. Hayvan ve insanlardaki doğal zekadan farklı olarak makinelerin sergilediği zekaya yapay zeka denir diyor. Tabii yapay zekayı ilgilendiren iki temel unsur var. Bunlar öğrenme ve problem çözme. Tabii yapay zeka son yıllarda oldukça popüler olmasına rağmen geçmişi oldukça eski. Yani bilgisayarla aynı diyelim. İlk bilgisayarlar çıktığı zaman ilk yapay zeka problemleri de ortaya atılıyor. Bunlardan en ünlülerinden bir tanesi de Turing testi. Bu teste göre bir perdenin arkasında robot var ve kendini perdenin diğer tarafındaki insana insanmış gibi tanıtıyor. İnsan mimikleri yapıyor. Perdenin diğer tarafındaki insan eğer perdenin arkasındaki varlığın robot insan olduğuna karar veriyorsa, kanaat getiriyorsa, inanıyorsa yani o robota bu testi geçmiş oluyor. Yapay zeka araştırmalarının hedefleri ve uygulamaları oldukça çeşitli. İlerleyen slaytlarda bunlarla ilgili size bilgiler veriyor olacağım. İlk yapay zeka çalışmaları bilgi temsili ve muhakeme alanında gerçekleşiyor. Muhakeme akıl yürütme demek. Yani bilgisayarın klasik bir programlama tekniği gibi adım adım işlem yapması yerine mantıklı kararlar vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada ilk başta uzman sistemler tabii karşımıza çıkıyor. Bunlar nerelerde kullanılır? İşte bir hastalık durumunu teşhis etmek veya bir diyalog kurmak gibi karmaşık görevleri çözmekte kullanılan ve dünya hakkında bilgileri temsil etmeye adanmış çalışmalar bunlar. Yani varlıklar arası ilişkileri kurmaya çalışıyor. Burada tabii ontoloji kavramı önemli. Varlık felsefesi anlamına gelen ontoloji bilgisayar bilimlerinde bilgi arama, bilgiye erişim, sürdürülebilirlik, bilginin açığa çıkarılması gibi anlamları ifade ediyor. Yapay zeka uygulamalarının en önemli alanlarından bir tanesi de planlama. Buna optimizasyon da diyebilirsiniz. Mevcut seçeneklerin faydasını, işte karını, verimliliğini maksimize eden seçimler yapabilme şeklinde tanımlanır. Tabii tersini de düşünebilirsiniz. Eğer bir zarar varsa, bir hata varsa, bir maliyet varsa bunu da minimize eden seçimler yapabilme. Burada evrimsel algoritmalar ve sürü zekasına dayalı algoritmalar ön plana çıkıyor. Sağda gördüğünüz şekilde bir problem var. Çok iyi bilinen bir problem. Buna gezgin satıcı problemi deniyor. Bu problemde işte kargo dağıtıcısınız. Belli şehirlere uğramanız gerekiyor. Bu şehirlere en kısa sürede, en az mesafede hangi güzergahı izlerseniz uğrayabilirsiniz. Bu probleme gezgin satıcı problemi deniyor. Bu problemin çözümünde kullanılan ilk yapay zeka tekniği ise karınca koloni algoritması. İşte karıncalar yuvadan çıkıp yiyecek kaynağına giderken çeşitli yollarda, çeşitli çatallara denk geliyorlar. Bu çatallarda kimi sağdan kimi soldan gidiyor. Bir müddet sonra karıncalar gittikleri yola feromon dediğimiz bir koku maddesi bıraktığı için daha sonra arkadan gelen karıncalar feromonun yoğun olduğu yolları tercih etmeye başlıyor ve bir müddet sonra bir bakıyorsunuz bütün karıncalar hemen hemen en kısa yolu tercih etmiş oluyorlar. Bir diğer yapay zeka uygulama alanı ise öğrenme. Biz buna makine öğrenimi adı veriyoruz. Deneyim yoluyla otomatik olarak gelişen bilgisayar algoritmalarına deniyor. Burada tabii danışmansız öğrenme ve danışmanlı öğrenmeden bahsetmemiz lazım. Danışmansız öğrenme elimizde bir veriler var. Bu veriler bir problemi etkileyen veriler. O problemin girdileri, o problemi değiştiren sebepler, unsurlar, parametreler. Bu parametreleri veriyoruz algoritmaya ve karşılığında bu parametrelerin sonucunu söylemiyoruz. Mesela elimizde işte hastalardan alınmış, hasta ve sağlıklı insanlardan alınmış diyelim kan değerleri var. Bu kan değerlerini veriyoruz ve bir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki iki gruba böl bunu. O kendince o verileri iki gruba ayırmaya çalışıyor. Buna kümeleme algoritmaları da bu grup altında inceleniyor. Danışmanlı öğrenmede ise
Bir uzman kontrolünde az önceki örnekte olduğu gibi işte kan parametrelerini aldık hasta ve sağlıklı insanlardan. Daha sonra uzmanımız yani doktorumuz bunları sınıflandırdı. Dedi ki hasta hasta değil. Hasta sağlıklı. Hasta sağlıklı. Hasta 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 sağlıklı sağlıklı. Bu şekilde bir sınıflandırma problemine dönüştürdük. Ve bunu sistem öğreniyor. Danışmanlı bir şey. Danışmanı var tabii ki. Öğrendikten sonra artık sistem genelleştirmiş oluyor. Yani yeni bir vatandaş geldi, kan değerlerini aldık. Daha doktora gitmeden algoritmaya verdiğimizde hasta veya sağlıklı diye bize fikir vermiş oluyor. Regresyon ise biraz daha farklı. Regresyonda hasta değil yerine sayısal bir değer önemli. Yani 0,7 birim hasta, 0,8 birim hasta gibi bir sayısal değer eğer tahmin etmeye çalışıyorsanız bu problemlere regresyon adı veriliyor. Tabii burada bir öğrenme yöntemi olmasa da bu konu hakkında değinilmesi gereken önemli uygulamalardan bir tanesi de öz nitelik seçme ve boyut indirgeme. Şimdi düşünün 10 tane parametremiz var bu az önceki verdiğim problem için. Yani kişinin hasta olup olmadığını, sağlıklı olup olmadığını anlamak için 10 tane kan parametresi var. Peki bizim o ilgilendiğimiz spesifik hastalıkla alakalı 10 parametrenin onu da etkiliyor mu acaba sonucu? Belki de sadece 2 parametreden sonuca gitmek çok daha mümkün. İşte bu giriş parametrelerinin sayısının azaltılması işlemlerine de öz nitelik seçme ve boyut indirgeme adı veriliyor. Doğal dil işleme yine yapay zekanın en önemli kullanım alanlarından bir tanesi. Bilgisayarlarla insan dili arasındaki etkileşimlerle özellikle büyük miktarda doğal dil verilerini işlemek ve analiz etmek için bilgisayarların nasıl programlanacağı ile ilgili dil bilim, bilgisayar bilimi ve yapay zekanın bir alt alanı. Bu az önce söylediğim cümleyi ben kurmadım. İngilizce bir cümleyi aldım ve Google Translate ile çevirdim. Bu çeviri işlemini dikkat ederseniz neredeyse kusursuza yakın bir çeviriyle gerçekleştirdi. İşte tam da bu örneği arıyordum. Ben aslında buraya nasıl bir resim koysam diye düşünürken böyle bir örnek aklıma geldi. Bir baktım çeviriyle uğraşıyorum ve zaten tam da bu konuya denk gelmişti. Dolayısıyla makine çevirisi, soru cevaplama, işte bankayı arıyorsunuz, yapmak istediğiniz işlemi kısaca bana söyleyin diyor. Diyorsunuz kredi kartımı kapattırmak istiyorum. Tabii bazen işine gelmiyor onu anlamamış gibi yapabiliyor yapay zeka ama sizi anlıyor. Metin madenciliği ve bilgi alma kısımları yine bu alanda çalışılan konular. Algılama, dünyanın çeşitli yönlerini algılamak için sensörlerden gelen girdileri kullanma yeteneği. Bunlar nedir bu sensörler? İşte kameralar, mikrofonlar, kablosuz sinyaller, aktif lidar, sonar, radar ve dokunsal sensörler gibi örneklendirebiliriz. Buradaki en önemli uygulama alanları ise konuşma tanıma, yüz tanıma ve nesne tanıma uygulamaları. Mesela bir örnek vereyim. Konuşma tanıma, işte konuştuklarınızı aynı klavyeden yazıyormuş gibi bilgisayara aktarma. Google'ın Speech API'si şu an %95 başarıyla çalışıyor. Ortalama bir insanın klavyeden yazarken başarı oranı %93'lerde filan. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada klavyede yani konuşarak bilgisayara bir şeyleri yazdırıyorsanız klavyede yazmaktan daha az hata yapacağınız istatistiksel olarak garantilenmiş durumda. Bir diğer uygulama alanı da robotik. Burada endüstride kullanılan robotlar kendilerini karşılaştığı zor durumlarda nasıl daha doğru hareket edecekler? Bunları deneyimlerinden çıkararak yapacaklar. Şu an evimizde kullandığımız pek çok mobil robot kendini çevresini haritalıyor ve ona göre işlemler yapıyor. Birçok firma işte Boston Dynamics gibi firmalar, Google gibi firmalar bu alanda Amazon gibi firmalar çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Tabii bir de biyoteknolojide, biyomedikal alanda kullanılan robotlar ki çok değişken canlı ortamların içerisinde çalışan robotlardan bahsedebiliyoruz. Uygulama alanlarını bu şekilde özetledikten sonra gelelim yapay zeka araçlarına. Çeşitli yapay zeka araçları var. Bunlardan da yine kısa kısa size de bahsetmek istiyorum. İşte planlama aşamasında kullandığımız bazı optimizasyon algoritmaları var. İşte karınca kolonisten bahsetmiştim. Onun benzeri genetik algoritma, diferansiyel gelişim algoritması, parçacık süre optimizasyonu ve yapay arı koloni algoritması ve buna benzer pek çok algoritmayı verebiliriz. Sağda bir örnek var. Bu bir problemin çözüm uzayı. Bu bir minimizasyon problemi. En mavi olan yeri bulmaya çalışıyoruz esasında. Rastgele parçacıklar yerleştiriyoruz. Bunlar balık sürüsü veya işte kuş sürüsü gibi düşünün.
İşte tabii orada yalancı şeyler var, çukurlar var. O her bir yuvarlak aslında bir çukuru belirtiyor. En ortadaki sıfıra sıfıra denk gelen yerdeki diğerlerine göre çok daha bir derin bir çukur. Ama yalancı çukurlar da var. Dikkat ederseniz bazı parçacıklar o yalancı çukurlara takılsa da en nihayetinde o tam en dipteki o çukuru bulabiliyor algoritma. Bir diğer uygulama alanı muhakeme ile alakalı, akıl yürütme ile alakalı bulanık mantık. Şimdi klasik mantıkta bir kişi ya uzundur ya kısadır klasik mantığa göre. Ama şimdi bakış açısınıza göre bu değişebilir. Yani ortadaki kişi ben uzunum diyor ama sağdaki kişiye göre evet, doğru uzun. Soldaki kişiye göre ama kısa. Dolayısıyla yine burada çok net bir yani mesela kaç santim insanın boyu olursa uzun diyeceğiz. Yani 1.70'in üstü uzun mudur? O zaman 1.69 deyince 1 milimetre bile 1.70'ten kısa olunca o kişi kısa mıdır? Değildir. Orada bir geçiş vardır. Dolayısıyla siz bu geçişi yumuşak yaparsanız 1-0 şeklinde lojik yerine 0 ile 1 arasında reel değerler alan bir geçiş olarak tanımlarsanız burada farklı bir yaklaşım sergilemiş olursunuz. Olasılıksal bazı yöntemler var. İşte Bayesian ağları, gizli Markov modelleri, kalma ve parçacık filtreleri ve karar teorisi gibi. Bunlar da hem sınıflandırma hem regresyon hem de kümeleme için kullanılıyor. Mesela yan taraftaki grafikte yine expectation maximization clustering algoritması çalışıyor. Verilmiş bir veri setinde iki sınıfa o veriyi iteratif olarak ayırmaya çalışıyor. İyi bilinen sınıflandırıcılar bunlar. İşte karar ağaçları, K en yakın komşu algoritması, karar destek makineleri ve naive Bayes ve devam ediyor. Tabii nokta nokta koydum. Yine grafikte bir K en yakın komşu algoritmasıyla bir sınıflandırma örneği verilmiş. İşte turuncu soru işaretiyle verilen bir örnek var. İki sınıfımız var. Bu iki sınıftan hangisine ait acaba? Şimdi K komşuluk sayısını 3 seçerseniz en yakın 3 komşusuna baktık. 2 tane yeşil üçgen, bir tane kırmızı yıldız. O zaman daha çok yeşiller daha fazla baskın olduğu için ben bunu yeşile atmam lazım. Yani bu soru işareti turuncu, yeşil. Yani B sınıfını simgeliyor. Ama komşuluk sayısını biraz daha genişlettiniz. Çemberin çapını biraz daha büyüttünüz. K7 dediniz. En yakın 7 komşusuna baktınız. Bu sefer 3 tane yeşil üçgen, 4 tane kırmızı yıldız çıktı. O zaman bu sefer de kırmızılara daha yakın deyip kırmızı sınıfına bu yeni sınıf dahil ediyorsunuz. Çok popüler bir uygulama alanı yapay sinir ağları. Burada işte bir sistemimiz var. Bu sistemin etkileyen giriş parametreleri ve bu sistemden etkilenen bir sonuç var. Yani neden sonuç ilişkisi olan bir sistem var. Ama sistemin içi o kadar kompleks ki bir matematiksel ilişki kuramıyorsunuz. Yani bu x1, x2, x3'lerle y arasında bir matematiksel formül geliştiremiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir sürü örnek alıyorsunuz sistemden. İşte hastanın kan değerlerini alıyorsunuz. Y de hasta veya değil veya hastalık oranını söylüyor. Yani hastalığın şiddetini söylüyor. Şimdi buna paralel bir model yapay sinir ağı. Amacımız YSA'nın çıktısı Y şapkayla Y'yi aynı hale getirmek. İkisi eğer aynı olursa hata değeri de sıfır olur. Yapay sinir ağının içi matematiksel olarak bilinen bir fonksiyon. İçinde de o fonksiyonun nasıl çalışacağını belirleyen ağırlık ve bias dediğimiz sayısal değerler var. O arada da bir optimizasyon algoritması yapay sinir ağının o ağırlıklarını öyle bir optimize ediyor ki yapay sinir ağının çıkışı olan y üssü gerçek sistemin çıkışı olan y ile aynı hale geldiği zaman biz içini bilmediğimiz o black box dediğimiz kara kutunun içini bir matematiksel model olarak elde etmiş oluyoruz. Klasik ileri beslemeli yapay sinir ağlarda bu şekilde girişler var sistemi etkileyen ve sistemden etkilenen çıkışlar var. Arada da gizli katmanlarla bu arada büyük bir network oluşturuyorsunuz. Bir matematiksel model meydana getiriyorsunuz. Son yıllarda popüler olan derin öğrenme konusunun altında ki bir yapay sinir ağı türü de konvolüsyonel sinir ağları olarak geçiyor. Burada da özellikle görüntü işleme uygulamalar için çok uygun. Tabii görüntüyü bu şekilde tek düze bir x1, x2 gibi ifade etmek çok zor. Çünkü çok basit bir telefon kamerasıyla bile 20 megapiksel, 40 megapiksel görüntü elde ediyorsunuz. Milyarlarca pikseliniz var. Bunları nasıl vereceksiniz yapay sinirlere? Bunların içerisinden öz niteliklerin çıkartılması ve boyutlarının indirgenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada diyelim bir kuş resmini verdiniz. Konvolüsyon basamakları bunun öz niteliklerini çıkartıyor. İçerisinden o bilgiyi süzüyor ve pooling aşamalarında o bilgiler küçültülüyor. Ondan sonraki kısım zaten klasik ileri beslemeli ağ gibi. Yani kuş resmini verdiniz, bu kuştur dediniz. Köpek verdiniz, bu köpektir dediniz. Sandalye verdiniz, bu sandalyedir. Ondan sonra bir sürü böyle veriyle eğittiğiniz zaman artık
bilgisayar gördüğünü anlamaya başlıyor. Bilgisayar görmeye başlıyor. Makine görmeye başlıyor. Computer vision diyoruz biz buna. Birkaç tane güzel etkileyici yapay zeka uygulaması göstereceğim. Bunlardan bir tanesi kısa bir video var burada. GPT-3 algoritması. Bu API internet üzerinden kullanılabilen bir API. Eee, eee, Doğal dil işlemeye dayanıyor. Bir arama konusu veriyorsunuz. Bakın burada Excel'e de bağlanmış. Arama konusuyla alakalı size yani normal bir metin yazıyorsunuz ama o metini üzerinden muhakeme yapıp pek çok veriyi oluşturup tahmin edip o yazdığınız şeyi işleyip dil işleme yapıp size sonuçlar veriyor. Mesela bakın burada şöyle bir ifade yazdı arama kısmına. Dedi ki eee, borsada işlem gören teknoloji firmaları. Böyle desem size ne aklınıza gelir? Global düşünelim. Hani Türkiye için düşünürsek işte Aselsan deriz. İşte Logo deriz. Şu deriz, bu da. Ama global düşündüğünüz zaman işte aklınıza kim gelir? Apple gelir, Microsoft gelir. Değil mi? IBM gelir. Bunun gibi Twitter gelir, Facebook gelir gibi firmalar gelir. Şimdi bakın bunu aratacak. Alt tarafta bir tane tuş var. Suggest headers dedi. Yani başlıkları öner bana. 3 tane de kutucuk seçti. 3 tane başlık önerdi. Bakın kendi önerdi bunlar. Şirketin ismi. Bu bir Excel programı. Ticker dediği borsadaki kodu, işlem kodu. Market cap dediği de borsadaki payı. Toplam büyüklüğü yani. Finansal büyüklüğü. Değiştirecek bunları. İşte mesela hoşuna gitmedi market cap. Diyecek ki market cap yerine ben başka bir şey istiyorum. Ee, Kurulduğu yıl. Yani o firmanın kurulduğu yıl. Seçimi yaptım. Bir başka tuş. Tabloyu tamamla. Bastım. Bakın çekti veriyi. Kendi getirdi bunları. Kendi tahmin etti. Bakın ne yapmak istediğinizi anladı ve tabloyu ona göre dolduruyor. İşte Apple firmasını getirdi. Hangi yıl kurulduğunu getirdi. Yani sizin tepede aslında o kendi market büyüklüğünü, finansal büyüklüğünü şey yapmıştı ama biz değiştirdik onu. Bakın biraz değişiklik yapıyor. Dedi ki ilk satıra Twitter'ı koydu. İkinci satıra Facebook'u koydu. Yıllarını yazdı. Kalanını sen bir daha tanımla dedi. Bakın bu sefer Twitter, Facebook formatında bir de işte benim orada dikkatimizi çeken yılları da 2006-2004. Bakın yıllar azalan bir şekilde ama sosyal medyaya ağırlık veren bu sefer firmalar geldi. Microsoft gelmedi mesela bunda gibi. Yani bu teknoloji gerçekten çok şaşırtıcı bir teknoloji. Ben de bu alanda çalışan bir insan olarak bu teknolojiyi ilk karşılaştığımda oldukça şaşırdım. Hani bu noktaya gelmesi beni gerçekten hani heyecanlandırdı. Bir başka uygulama daha göstereceğim. Bu da bir az önce bahsetmiş olduğum özellikle derin öğrenmeyle yapılabilecek bir uygulama. Yolo isimli bir kütüphane, bilgisayar görme kütüphanesi. Bakın çok basit bir bilgisayarda bile eğitilmiş bir veri kümesini kullanarak yani bir Hindistan'dan görüntü, bir başka bir yerden görüntü, çok alakasız yerlerden adamın sırt çantasına kadar çok detaylı, ilginç nesneleri ve bu kadar canlı bir şekilde, hızlı bir şekilde tanıyabiliyor olması yine güzel bir uygulama alanı ve heyecan verici bir uygulama alanı olarak ortaya çıkıyor. Ben kendi yaptığım uygulamalardan da biraz bahsedeyim. Özellikle lisans öğrencisiyken üniversite yıllarında plaka tanıma ve konuşmacı tanıma uygulamalarıyla böyle uğraşıyorduk. O yıllarda bunlar daha ticari olarak yoktu piyasada. İşte internet yaygınlaşıyordu filan. Şimdi bugün artık işte bankayı arıyorsunuz. Şifre girmek yerine merhaba diyorsunuz ve sizi tanıyor. Veya işte bir sitenizin girişinde veya kampüs girişinde plakanızı otomatik tanıyıp kapıyı açıyor. Diğer taraftan işte daha sonra ben yüksek lisans doktora çalışmaları yaparken görüntü işleme ve optimizasyon alanına biraz yöneldim. İşte bu alanda resim damgalama, resmin içerisine optimum şekilde resmi bozmadan bir veriyi gömme, gizleme. İşte yine endüstriyel kameralarda ciddi bir problem olan işte ön tarafa odakladınız, arka bulanık çıktı. Arkaya odakladınız, ön bulanık çıktı. Bu problemi optimum olarak nasıl çözebiliriz? İşte termal görüntülerle görünür görüntüleri birleştirip tek bir görüntü verip bir savunma sisteminin deki o operatörün görme yetisini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Veya işte renkli resimleri nasıl bölütleyebiliriz? Bunun gibi uygulamalar yaptık. Son yıllarda da zeki anten dizilerin tasarımı ve yine pratik uygulaması olan içme suyunu sağlayan pompa gruplarının enerji verimliliği odaklı optimum işletilmesi üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Nereden başlamalı bunları anlattıktan sonra? Şimdi burada tabii programlama dili olarak 3 platform öne çıkıyor. MATLAB,
Ben de uzun yıllar MATLAB kullandım ama tabii ticari bir yazılım. Çok da büyük bir yazılım. Böyle indirip böyle pratik kullanımı pek olmayan bir yazılım. R dili yine son yıllarda çok popüler olan bir istatistik tabanlı yazılım. Data scientistlerin çok kullandığı, veri bilimcilerin çok kullandığı bir yazılım. Ama özellikle Python son 10 yılda çok ciddi önem kazandı. Hele hele son 2-3 yılda özellikle yapay zeka alanında müthiş ivme kazandı. Pek çok kurum, firma bu alanda kütüphaneler çıkardı, kullanıyor. Büyük oyuncular bunu destekliyor. Çok hafif, tüysiklet, basitçe indiriyorsunuz ve bütün platformlarda Windows'ta, Mac'te, Linux'ta, x86 mimaride, ARM işlemcide çalışan bir yazılım geliştirme platformu. Burada da önemli kütüphaneleri listeledim. Bunları araştırarak başlayabilirsiniz. Eğitim olarak da tabii çeşitli kitaplar var burada ve online kurslar da var. Yine ünlü kurslardan bir tanesi Stanford Üniversitesi'nin değerli hocalarından ve Çin'in Google'ı sayılan Baidu'nun da baş araştırmacısı olan Andrew, soyadını bir türlü telaffuz edemiyorum. NG diye yazılıyor adamın soyadı. NG mi artık NG mi? Andrew'in Machine Learning kursu bedava arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel bir kurs. Diliniz İngilizceniz iyiyse bunu izleyebilirsiniz mutlaka. Çok tavsiye ederim. Diğer taraftan da artık hani program yazmadan dahi bulut üzerinde, yani bilgisayarınızın gücü yetmiyorsa bile bulut üzerinde, bulut teknolojileri üzerinde bu yapay zeka tekniklerini çalıştırabileceğiniz platformlar var. Bunlardan işte Azure Machine Learning Microsoft'un, Amazon'un SageMaker'ı ve Google'ın Cloud AI'ye örnek verilebilir. Şimdi bir demo yapmaya çalışacağım. İnşallah bir aksilik çıkmaz yaparken. Azure Machine Learning Studio'yu kullanarak bitki sınıflandırma örneği yapacağız. Aracımız Azure Machine Learning Studio. Studio.azureml.net adresinden girebilirsiniz buraya. Ücretsiz bir üyelik açıp kullanabiliyorsunuz burayı. Ücretsiz, yani free katmanda kullanabileceğiniz pek çok özellik var. Ben de free olanı zaten göstereceğim size. Çalışacağımız problem de bu alanın en iyi bilinen problemlerinden bir tanesi. Bitki sınıflandırmada iris datası. Iris datası open bir data arkadaşlar. Yani açık kaynak bir data. Bu işe başlayanların ilk kullandığı datalardan bir tanesi. Bu işin merhaba dünyası diyelim. Onu da indirebileceğiniz adresi ben oraya verdim. Şimdi browser'a geçeyim ben. Şu adrese girdiğiniz zaman University of California Irvine Üniversitesi'nin Machine Learning Repository'si burası arkadaşlar. Çok fazla veri kümeleri var burada, alıp kullanabileceğiniz, deneylerini yapabileceğiniz. Yani 1988 yılında mesela Iris dataseti buraya bağışlanmış. Bunun gibi işte pek çok kaynak var. Kaggle'ı mesela yine kullanabilirsiniz. Bu veri seti arkadaşlar, bu Iris bitkisinin 4 farklı parametresinden Iris bitkisinin tipini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bir sınıflandırma problemi. 3 farklı Iris bitkisi var. İşte onların isimleri neydi? Şurada Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica diye. Hani yanlış okuyor olabilirim. Biyolojiler dinliyorsa beni kusuruma bakmasınlar. 4 parametre var veri setinde. Yani bu sınıflandırma problemini etkileyen işte sepal length, sepal width, petal length ve petal width santim olarak. Yani bu yaprağın işte taç yaprak filan da herhalde biyolojiden hatırladığım kadarıyla ortaokul liseden. Bunların genişliği ve uzunluğuyla alakalı 4 tane bilgi ve 5. Sütunda ise bu bitkinin türü var. 150 tane data var. Bunu nasıl indireceğiz? Data folder'a tıklayacağız. Yani indirmeyeceğiz aslında da, ben hani indirseniz de şunu tıklayayım, indireyim. iris.data. Hatta açayım, içinde göstereyim. Şu şekilde bakın, mesela o parametreler işte 5.1 santim, 3.5 santim, 1.402. Bu şekilde ölçmüş Iris setosa. Yani 150 tane çiçek toplamış, ölçüp sınıflandırmış bir uzman. Şimdi ne yapacağız? Biz bunu eğer yapay zeka öğretirsek, bir genel model elde edersek artık uzmana ihtiyacım kalmıyor. Ben bahçeye gideceğim, ölçeceğim. Ondan sonra sisteme vereceğim yazılıma. O da diyecek ki bana bu Iris setosa veya da Iris versicolor veya Iris işte virginica. Bunu söyleyecek. Şimdi Azure Machine Learning Studio'yu açtım. Burada experiments kısmına geldim. Ee, Yeni bir experiment deney oluşturuyorum. Boş bir deney oluşturuyorum. Burada sürükle bırak mantığı var. Sol tarafta burada nesneler var. Bu nesneleri sürükleyip buraya bırakıyorsunuz ve onların özelliklerini birbirine bağlayarak modeli oluşturuyorsunuz. Öncelikle bir veri okuması yapmam lazım. Veriyi internetten okuyacağım. Import datayı aldım. Sürükledim. Bunu data source'unu seçiyorum. Web URL seçtim. Şuradan da yolunu vereceğim. iris.data'yı bağlantı adresini kopyala dedim. Buraya geldim. Yapıştırdım.
Şimdi bu haliyle bir bunu çalıştıralım. Şu deneyimize de bir isim verelim. Iris Classification diyeyim. Bu halini bir run edelim. Verileri okuyabiliyor muyuz? En azından orayı görelim. Bulut üzerinde çalışıyor bu yazdığımız kod yazmadık aslında. Sürükle bırakla bir model oluşturuyoruz. Aşama aşamada böyle test ederek gidersek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hata yapmayız en azından. İşte şu an süre saymaya başladı. Okudu. Buna sağ tıklayalım. Result Dataset Visualize kısmından bir verimizi görelim. 151 satır okumuş. 5 sütun. Normalde 150 satır vardı hatırlarsanız. Burada ilk 4 sütunda verilerim var. Giriş verilerim. 5. Sütunda ise kol 5 dedi. Burada da şeyin tipi var. Çiçeğin tipi var. Bir tane veri fazla okumuş. Sanırım o dosyanın en alt satırında bir tane boş karakter var. Onu bir sınıflandırmamızı kötü etkileyebilir. Onu bir silelim. Clean missing data diye bir yine bloğum var. Bu bloğu alıyorum. Bunu bağladım. Import datayı clean missing dataya. Clean missing datadan diyorum ki bir sütuna baksam yeterli. Tüm hepsine değil de sadece 5. sütuna baksam yeterli. Kol 5'e bakıyorum. Diyorum ki kol 5'te bir sayısal değer yoksa o satırı komple sil diyorum. Evet. Bu haliyle çalıştırdığımız zaman o bir tane datanın da silindiğini görmemiz lazım. Bu halini bir kere daha derleyip çalıştıralım. 151 data görmüştü. 150 görmesi gerekiyordu. Bir bakalım o bir tane fazladan okunan datayı burada silebilecek miyiz? Hem onu görmüş olalım. Ardından şeyi oluşturacağız. Eğitim bir sınıflandırıcı seçeceğiz ve eğitim gerçekleştireceğiz. Bir yapay model oluşturuyoruz. Clean Dataset'e bakıyorum. Temizlenmiş olana. Bakalım. Evet, bir tanesi gitti. Gördüğünüz gibi o boş satır gitti. Şimdi burada veriyi bölelim. Bu verinin ne kadar yani 150 datanın random olarak böleceğiz rastgele. Bir kısmını eğitimde kullanacağız. Bir kısmını da hiç ağın yani bizim modelimizin görmediği, yapay modelimizin görmediği, yapay zeka modelimizin görmediği kısımda da yapay zeka modelimizin doğruluğunu test edeceğiz. Yani eğittiğimiz verilerle sistemi test etmek doğru bir şey değil. Çünkü zaten onlarla eğittiniz, eğitim başarı oranı çok yüksek çıkabilir. Ama önemli olan burada bizim özellikle daha az veriyle hiç ağın görmediği verilerle bunu yapmaya çalışacağız eğitimi. Şimdi burada biraz şöyle küçülteyim. Ee, e, %70'ini %80'ini kullanabiliriz. Yani 150 datanın %70'i işte kaça denk geliyorsa o kadarını eğitim için kullanacağım. Kalan kısmını ise test etmek için kullanacağım. Şimdi burada bir sınıflandırıcı seçelim. Burada bir sürü sınıflandırıcı var. En çok basitlerden bir tanesini ben kullanmak istiyorum. Machine Learning kısmında burada train aşamasında özür dilerim burada değil. Nerede? Evet, classification. Evet, burada. Classification modellerim burada. Bakın neural network'ler, farklı farklı konular. Ben şuradan şu hangisiydi? Multi-class decision forest. Karar ağacı aldım. Multi-class birden fazla sınıf. Yani two class var. İki sınıf. Onların şurada two class diye geçiyor. Multi-class'ta ikiden fazla sınıfımız varsa bunu kullanıyorum. Multi-class'ı aldım, koydum buraya. Bir sürü parametresi var ama oynamayacağım. Şimdilik default parametrelere bıraktım. Bir tane train model alalım. Train model. Split ettiğim datayı train modele veriyorum. Kullanacağım classifier'ı da train modele verdim. Train modele geldim, tıkladım. Diyor ki bana label column. Yani sınıflandırılacak olan veriler hangi kolonda? Hatırlarsanız benim 5 kolonum vardı. İlk 4 kolonda sistemin giriş parametreleri. 5. kolonda da sonuç var. Sonucu seç bana diyor. Yani bitkinin tipi. Onu buraya gelmedi. Direkt yazabilirsiniz siz ismini buradan kol 5 diye. Veya şu ana kadar gelen kısmı eğer run ederseniz otomatik olarak da oraya gelecektir. Train modeli koydum. Daha sonra score modeli alalım. Yani sonucu skorunu hesaplatacağız. Score model.
Bir de evaluate model hemen hazır gelmişken onu da alayım. Biraz daha küçülteyim ekranı. Şimdi score modeli şöyle alayım. Train modelin çıkışını score modele veriyorum. Bir de split ettiğim datanın o %70'ini train'e vermiştim hatırlarsanız. Kalan %30'u da buraya veriyorum ki sonucu bu şekilde karşılaştırabilirim. Evaluate modele de score data setime veriyorum. Burada seçeceğim parametre var mı? Bakıyorum. Yok. İşlem tamam. Kaydedelim. Ardından çalıştıralım. Bakalım bu problemi nasıl ele alacak? Yaklaşık 1 dakika falan süreceğini tahmin ediyorum. Tabii şu an bulutta çalışıyor. Benim makinemde çalışmıyor bu. Eee, yani güçlü bir sunucuda çalışıyor. Ama tabii internet üzerinden çalışıyor. Özellikle büyük veri setlerinde çok çok daha bunun hızlı olduğunu göreceksiniz. Tabii veriyi gidiyor. University of California'nın datasından alıyor. Burada çalıştırıyor. Bakın okudu veriyi. O eksik datayı içinden arıyor. Silmeye çalışıyor. O arada işte multi-class decision forest modelim burada tanımlandı. Bir parametre eklememiştim ben. Default parametreyle kullanmıştım. O tanımlandı. Birazdan o boş satırı bulup tespit edip onu silecek. 151'di. 150'ye düşürecek onu. Ondan sonra da diğer adımlar gerçekleşecek. İşte o adımlarda ne var? İşte veriyi bölüyor. %70'ini böldü. Şimdi onu eğitecek. Train kısmı başlayacak. Eğitti. Kalan %30'la sistemi test ediyor. Acaba başarı oranım ne diye ve en sonunda da sonucu elde etti. Yaklaşık 1 dakika 5 saniye falan sürdü. Şu köşede saydı ben gördüm. Şimdi buradan bakalım. Split ettiğimiz dataya da bakabiliriz. Mesela şu eğitimde kullandığım veriler ilk kısım. 105 tanesini kullanmışız eğitimde. Tabi dikkat ederseniz randomlaşmış artık onlar. Bakın. Rastgele seçmiş. Versicolor, Virginia, Versicolor, Setosa hepsinden rastgele seçmiş. Kalan o %30 ise şurada. Bunlar da eğitimde hiç kullanmadık. Modelin bilmiyor onu. Dikkat ederseniz direkt bunlar bu 45 tanesi hop aşağı gitti skor modele. Skor modelde de skorumuz geldi. Evaluate modele tıklayıp sonuçları bir görelim. Evet. Toplamda %97 başarıyla bunu eğitmiş oldu. Bu sistem test verilerinde başarı sağladı. Eğitim verilerinde çok daha fazla olabilir. Bu da Confusion Matrix. Bu şu anlamına geliyor. Benim gerçekte olan sınıflandırılmış verim iris setosaların %100'ü iris setosa olarak tahmin edildi. Iris versicolor'ların %92'si iris versicolor yapıldı ama %7'si iris virginica ile karıştı. Iris virginica'lar ise tamamı doğru tespit edildi. Yani şurada iris versicolor'da bir ufak hatamız var. Ama toplamda da %97 başarıyla elde ettik. Peki ne yaptık? Yaptık bitti ama. Ya biz bunu kendi programımızda nasıl kullanacağız? Kendi programımızın içine gömebilir miyim? Ya da bir Excel'in içine atabilir miyim? Onu da yapmışlar. Bakın şurada Setup as Web Service diye bir kısım var. Predictive Web Service Recommended. Buna tıklıyorum. Şimdi bize bir web servisi hazırlayacak. Bu yaptığımız modelden. Verileri web üzerinden girip işlemi yapıp eğitilmiş veri üzerinde. Bakın eğitim kısmını yapmıyorum. Eğitilmiş veri yapay zeka modelime, Decision Forest'ıma dışarıdan veri verip alacağım bir model oluşturdum. Şimdi bunu deploy edip test edelim. Bir run et diyor. Ondan sonra öyle yap diyor. Peki diyorum. Hızlı. Run edelim. Tabii şu an eğitim işlemlerini falan tekrardan yapacak. Yine bir miktar sürebilir. 1 dakika kadar falan sürülebilir. Ondan sonra bize bir web servisi oluşturacak. Bu web servisi dünyanın her yerinden erişilebilir web servisi. Yani internete çıkan herhangi bir bilgisayarda artık benim bu iris çiçeğini sınıflandıran yapay zeka modelimi kullanabileceğim. Excel'e dahi bağlayabileceğim veya bir C Sharp, bir Python uygulamasında bunu yapabileceğim. İşlem tamamlandı. Tekrar Deploy Web Service tuşuna basıyorum. Az önce hata vermişti run etmediğim için. Yani Training Experiment'ı run etmiştim ama Predictive Experiment'ı etmemiştim. Bunu da şimdi ettim. Şurada arkadaşlar Test Preview ve Excel örneklerini görüyorsunuz. API key'imiz de verdi. Bu URL üzerinden artık bu çalışabilir. Servisimizin dashboard'unu bir açarım.
Burası servisimizin dashboard'u. Kaç defa kullanıldı filan gibi burada çok güzel istatistikleri alabiliyorsunuz. İşte endpoint'ini alıp bunu çok rahatlıkla kendi uygulamanızın içerisinde görebiliyorsunuz. Burada da çalıştırabilirsiniz hatta. Şuradan consume derseniz API key'lerini ve mesela hemen C# örneğe geldi. Alın bu C# örneğini. Bu veriyi gönderdiğiniz zaman dictionary call 1, call 2, call 3, call 4, call 5'i boş gönderiyorsunuz. Sonra çünkü size cevabı döndürecek. Ve bu URL üzerinden, bakın şuradaki URL üzerinden sizin API key'inizle beraber sonucu alabileceksiniz. Burada Python kodu, R kodu, bunlar da mümkün. Burada online bir deneme yapmak isterseniz nereden? Testten yapalım. Testten. Şimdi mesela elimde veri yok ama rastgele bir veriler gireyim. Gerçek veri girsek tabii daha iyi olur. Ölçtük mesela, bir çiçek aldık. Şeyden, bahçeden bir iris çiçeği. Şimdi cevabını merak ettik. Böyle bir veri gelmiş olsaydı cevap alamadım. Bakalım. Evet. Şurayı da boş bırakmamam gerekiyormuş. Rastgele A diye bir şey yazdım. Evet, bakın ne geldi. Senin bu verdiğin verilere göre bu çiçeğin iris setosa olma ihtimali 0. Iris versicolor olma ihtimali %25. Iris virginica olma ihtimali ise %75. Iris virginica burada diğerlerine göre daha baskın çıktığı için ben bunu Iris virginica olarak sınıflandırıyorum dedi. Bu şekilde hani web arayüzünü kullandım. C# kodunu gösterdim. Bir de ne vardı? Excel mi vardı? Deneyelim mi? Bakalım yapabilecek miyiz? Excel indirdi. Hemen onu da deneyelim. Tabii bunun formatına uygun veriyi girmeniz lazım. O formatı yanlış girerseniz hesaplamayacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam bir örnek format oluştur deyince pat diye oluşturuyordu. Şuradan iris predictive diyelim. Evet. Use sample data diyeyim. Yani rastgele böyle değerler getirdi. Şimdi şuraya da yine A diyeyim. Bakın girişim bu. Çıkışı da şuraya hesaplatalım mesela. Nereye? A10'a, A7 değil de A10'a hesaplatalım. Değerleri giriyorum şimdi. 2.2 girdim. Virgül olmadı. 2.3 gireyim. Sayı olarak almadı. Bunları sağa tıklayalım. Hücreleri biçimlendir. Sayı. Şimdi 3,3 ölçtüm. İşte 5.4 0.2 dedim. Sonucu da A10'da görmek istiyorum. Predict diyelim, bakalım alabilecek miyiz? Şu kısmı seçtiremedik herhalde. Şöyle seçtirelim. Benim verilerim burada. Sonucu da A10'a at dedim. Evet. Bakın dedi ki %25 ihtimalle iris setosa, %0 %12 ihtimalle iris hangisi çek bu? Iris versicolor. %62 ihtimalle de iris virginica dedi. Tabii yine iris virginica baskın çıktı. Ya buradaki değerleri başka bir şeyler girelim bakalım. Ya atıyorum tamamen bu değerleri. Bu sefer ne çıkacak? İnanın bilmiyorum. Rastgele söyledim. Bu sefer de iris setosa çıktı bakın. Tabii burada da yine yani saçma değerler verdiğim için tam 1 0 0 demesi lazım. Yani %100 iris setosa diyemiyor. %50 diyor. Yani bu şekilde bir uygulama yapmış olduk. Uygulamanın sonuna geldim. İsterseniz şeyi bitireyim. Sunumu bitireyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sunumu hazırlarken Wikipedia entry'sinden, Artificial Intelligence entry'sinden faydalanmıştım. E-posta adresimi de verdim buraya. Tabii ben sizden soru alamıyorum ama ben size bir soru sorayım. Önümüzdeki 10 yılda acaba yapay zekanın geleceğini nasıl öngörüyoruz? Bu konuda böyle bir beyin fırtınası yapmanızı düşünüyorum. İstiyorum, sizden rica ediyorum. Umarım faydalı olmuştur bu video. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.